Cam yağmuru gezegeni. Bu mavi gezegen uzaktan bakınca dünyaya benziyor olabilir. Ama yaklaştıkça her şey değişiyor. Bizden yaklaşık 64 ışık yılı uzaklıkta T2 takım yıldızında. Bir gaz devi. Jüpiter'den biraz daha büyük. Ama onu özel kılan şey büyüklüğü değil, havası ve yağmuru. Bu gezegende gökyüzünden cam yağıyor. Evet, cam parçaları. Ama bu yağmur yukarıdan aşağı değil, yana doğru yağıyor. Çünkü rüzgarlar saatte 8000 kilometre hızla esiyor. Yani bir kasırga değil, bir cehennem fırtınası bu. Cam parçacıkları atmosferde silikat buharı olarak dolaşıyor. Yüksek sıcaklıkta buharlaşıyor. Sonra soğuyup tekrar katılaşıyor. Ve o keskin cam damlaları atmosfere yatay şekilde yağmur gibi yağıyor. Uzaktan bakıldığında derin mavi renkte parlıyor. Ama bu mavi denizlerin rengi değil. Işığı dağıtan silikat parçacıklarının bize sunduğu ölümcül bir güzellik. Gündüzleri sıcaklık 9000 derecenin üzerinde. Gece ise neredeyse aynı derecede. Çünkü bu gezegen yıldızına hep aynı yüzünü gösteriyor. Ve o yüz hiç durmadan kızgın rüzgarlarla dövülüyor. Bilim insanları bu gezegende metan, karbonmonoksit, hatta su buharı bile buldu. Ama burada hayatta kalmak imkansız. Bir an bile dayanamazsın. Cam yağan bir cehennem. Gökyüzü kadar mavi ama kesici, yakıcı ve ölümcül. Yavaş yavaş yutulan gezegen. Bazen bir gezegen doğar ama kaderi baştan yazılmıştır. Bir yıldızın etrafında dönen sıradan bir gaz devi gibi görünebilir. Ama bu gezegen yavaş yavaş ölüyor. Bizden yaklaşık 1410 ışık yılı uzaklıkta. Boyut olarak Jüpiter'e benziyor. Ama çok daha yakın bir yörüngede. Yıldızına sadece 2 milyon kilometre mesafede. Ve işte bu yakınlık onu mahvediyor. Gezegenin yıldızına olan uzaklığı o kadar az ki kütle çekim kuvveti gezegenin atmosferini yavaşça söküyor. Adeta yıldız bu gezegeni içine çekiyor. Gözlemler gösteriyor ki gezegenin dış katmanları yıldızın üzerine doğru akıyor. Yani bu gezegen yıldızı tarafından yutuluyor. Her gün biraz daha, her turda biraz daha az. Bir gezegenin canlı yok oluşunu izliyoruz. Ve bu bir gün değil, bir an değil. Bu yıllar süren bir infaz gibi. Yavaş, acı verici, kaçınılmaz. Bir zamanlar tam yuvarlaktı. Ama artık kütle çekimin etkisiyle şekli bozuldu. Uzayda dev bir gözyaşı damlası gibi görünüyor. Ve bu dramatik sona rağmen hala ışıldıyor. Sanki son anlarında bile var olmaya çalışıyor. Evrenin gökyüzüne yazdığı bir ağıt gibi bir gezegenin ölümünü saniye saniye izliyoruz. Evrenin en karanlık gezegeni. Bazen karanlık sadece bir ışık eksikliği değildir. Bazen mutlak bir yokluktur. Bu gezegen evrendeki en karanlık gezegen olarak biliniyor. Bizden yaklaşık 750 ışık yılı uzaklıkta. Bir gaz devi. Jüpiter'e çok benziyor. Ama o bir ayna değil. Bir kara delik değil. Ama ona en yakın gezegen olabilir. Üzerine düşen ışığın %99.9'unu emiyor. Yani kömürden bile daha karanlık. Işık bu gezegene çarpıyor ve neredeyse tamamen yok oluyor. Görünmüyor. Yani bir teleskopla bakarsan hiçbir şey göremezsin. O, yıldızın önünden geçerken sadece ışığı bir anlığına kesiyor. İşte biz onu bu şekilde fark ettik. Peki neden bu kadar karanlık? Atmosferinde yansıtıcı bulutlar yok. Sıcaklık çok yüksek. Ve atmosferin kimyası öyle tuhaf ki ışığı geri göndermek yerine tutuyor. Ama işin garip tarafı şu. Gezegen tamamen karanlık olsa da sıcaklığı binlerce derece. Ve bu nedenle kızılötesi dalgada biraz ışıldıyor. Yani bizim gözümüzle görünmüyor. Ama başka bir gözle bakarsan o orada. Evrendeki en karanlık yerlerden biri olabilir.
Ama aynı zamanda en çok merak uyandıran yerlerden biri de. Sanki karanlığın kendisi bir gezegen olmuş gibi. Hiçlik, soğukluk, sessizlik. Sadece bir gezegen değil, bir sır. Hala çözülemeyen bir gizem.